Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türk lirasındaki oynaklık, volatilite devam edecek mi? Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü %1,55'lik yükseliş ile 1812 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 47,74 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. En yüksek dün 1834 seviyesinden işlem görürken en düşük ise 1798 seviyesini de test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,03 düşerken S&P ve teknoloji borsası olan Nasdaq hisselerinde yükseliş kaydedildi. Avrupa borsalarında da yükseliş ve düşüşler karışık bir seyir hakimken Asya piyasaları da Avrupa piyasalarını takip etti. Dün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed'in katılımıyla 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı. Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hassan düzenlediği basın toplantısında bildiğiniz bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir dedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri ile iki ülke arasında olan bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor. Kurda gerçekleşen sert yükselişler sonrası dalgalanmalar sürerken gün içerisinde de en düşük 11,53 Türk Lirası seviyesini gören dolar Türk Lirası kuru en yüksek ise 13,15 seviyesini test etti. Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde Goldman Sachs tahminlerini revize ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak %14'ten %20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı. İspanya merkezli BBVA ortağı olduğu Garanti Bankası'nda sahip olduğu hisseler için yaptığı çağrıda Türk lirasındaki değer kaybını dikkate aldıklarını bildirdi. Türk lirası BBVA'nın anlaşmayı duyurduğu 15 Kasım'dan bu yana Euro karşısında %23 değer kaybetti. Teoride BBVA için satın alım Euro olarak daha ucuz hale gelirken Türk lirasındaki sert kayıplarında yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ile banka genel müdürleri bugün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in Kasım ayı faiz toplantısına ilişkin tutanaklarında ise Fed'in enflasyon beklentileri yukarı yönde revize edilirken üyelerin fiyatlardaki yükselişin azalmasının daha uzun süre alabileceği değerlendirmeleri yankılansa da ayrıca tutanaklarda birçok üyenin enflasyonun komitenin hedefleriyle tutarlı seviyelerden
daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde komitenin varlık alım hızını ve Fed'in faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması gerektiğini de kayıtlara geçirdiler. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında sert geri çekilmeler sonrasında güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri gerçekleşirken yön arayışında da olduğunu da söyleyebilirim. 1780 dolar destek seviyesi altına dün bir ara geri çekilse de dünkü açılış fiyatına yakın olduğunu da 1790 dolar civarlarında güne başladığını söyleyebilirim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olmasından dolayı oynaklığın, volatilitenin sınırlı kalmasını bekliyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1805 ve 1832 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında son günlerde yaşanılan sert yükseliş sonrasında dün Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen anlaşmaların Türk lirasında olumlu etkileriyle birlikte 700 Türk lirası altına doğru geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafında tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı piyasalardan dolayı yurt içerisinde Kavcıoğlu'nun bankacılar ve yapacağı görüşmeler önem kazanıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesini beklediğim gram altında 700 Türk lirası ve 730 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 680 ve 660 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a